Herkese selam. Bugün güzel bir kahvaltı tarifim var. Avokadoyla lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağız. Şimdi sanmayın ki videosunu çekiyorum diye böyle çok sık avokado tüketen biriyim. Maalesef hayır, çünkü kendisi çok pahalı bir meyve. Ama geçen şoka gelmişti. Fiyatı da nispeten diğer marketlere göre de uygundu. Hemen alıp tarifi sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Önce avokadodan güzel bir ezme hazırlayacağız. Onu da böyle kızarttığımız ekmeklerin üzerine süreceğiz. Onun üstüne de pişirdiğimiz yumurtaları konduracağız. Hem görüntüsü muhteşem olacak, hem tadı çok lezzetli. Aşırı da doyurucu bir tarif. Ben bunu yediğim zaman akşama kadar gerçekten hiç acıkmıyorum. Denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hazırsanız yapımına geçelim. Avokadolarla işe başlıyorum. Önce ortadan ikiye kesip çekirdekli kısmını çıkartacağım. Diğerini de aynı şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi kabuğunu soymamız gerekli. İsterseniz bir bıçak yardımıyla direkt soyabilirsiniz. Ama daha kolay bir yöntemi var. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Bir kaşık yardımıyla kenarlarından kanıttırırsanız kabuğunu ayırabilirsiniz etinden. Böyle ittirdiğiniz zaman çok kolay bir şekilde ayrılıyor eğer avokadonuz olgunsa. Böyle kabuğunun sınırına kadar ittirmeye çalışıyorum ki bütün eti alabilelim. Evet, ayırdık. Dilerseniz bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Kaşığı alıyorum. Kabuğun kısmına doğru ittiriyorum. Zaten hemen açılıyor. Böyle kıyısından ittirerek eti kabuğundan ayırıyorum. Kabuğunu soyduğunuz avokadoları bir çatal yardımıyla güzelce ezin. Eğer bu işlemi daha hızlı yapmak istiyorsanız mutfak robotundan da yardım alabilirsiniz. Evet, avokadomuzu iyice ezdik. Fakat çatalla ezdiğimiz için biraz iri parçalı kalıyor. Bunu dert etmiyorsanız bu aşamada bırakabilirsiniz. Ama daha böyle pürüzsüz, ipeksi bir kıvamda olsun isterseniz blenderdan ya da rondodan geçirmeniz gerekli. Ben böyle iri parçalı bırakacağım. Bu kadar ezmek benim için yeterli. Şimdi 2 tane küçük taze soğanı doğrayacağım ve içine ilave edeceğim. Çok iri doğramamaya gayret ediyorum. Çünkü bir ezme kıvamında olacak ve biz onu ekmeğe süreceğiz. O yüzden soğanınızı da böyle minik minik doğramaya özen göstermelisiniz. Doğradığım taze soğanları da içine ekliyorum. Bunu artık kaldırabilirim. Soğanı da ekledikten sonra üzerine biraz limon sıkacağım. Avokado çok yağlı bir meyve olduğu için biraz aside ihtiyacı var. Asit eklediğinizde tadı çok daha iyi oluyor. Ardından bir tutam tuz ve karabiber ekliyorum. Tuz ve karabiber miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından tüm malzemeleri tekrardan karıştırıyorum. Bu aşamada limon, tuz ve karabiber miktarını tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Eğer eksikse biraz daha ilave ediyorum. Avokadolu ezmemiz hazır. Tadı da gayet güzel olmuş. Limon eklemeyi muhakkak unutmayalım. Ve karabiber de içine çok yakışıyor. Şimdi bu ezmeyi kenara alacağım. Üzerine koyacağımız yumurtayı hazırlayacağım. Yumurtayı pişirmek için tavamı ocağa aldım. Ben sağında yumurta hazırlayacağım. İsterseniz poğaça ya da haşlanmış yumurta da hazırlayabilirsiniz. Ben tavada pişirmeyi tercih ettim. Şimdi ocağın altını açıyorum. İçine çok az da sıvı yağ ekleyeceğim. Yumurtayı kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bir tane pişireceğim. Isınan tavaya yumurtayı kırıyorum. Üzerine tatlandırmak için biraz tuz, biraz da karabiber ekliyorum. Beyazları biraz pişince altını kısıyorum. Kısık ateşte istediğiniz kıvama gelene kadar pişirebilirsiniz. Bu kadar pişmesi benim için yeterli. Artık altını kapatıp ocaktan alabilirim. Şimdi tüm lezzetleri birleştirme zamanı. Bir dilim kızarmış ekmeği alıyorum. Üzerine avokadolu harçtan yerleştiriyorum. Avokadonun üzerine de yumurtayı yerleştiriyorum. Görüntüsü de tadı da şahane bir tarif. Herkese afiyet olsun.